Sonraları Raskolnikov'un bu ana ilişkin hatırladıkları şunlar olmuştu. Kapının ardından duyulan gürültü iyice artmış. Derken kapı hafifçe aralanmıştı. Porfiri Petroviç öfkeyle, "Ne oluyor orada?" diye bağırdı. "Ben sizi uyarmamış mıydım?" Bir an kimseden ses gelmedi. Ama kapının ardında birilerinin olduğu ve birini itekleyerek kapıdan uzaklaştırmaya çalıştıkları anlaşılıyordu. Porfiri Petroviç telaşla, "Ne oluyor orada?" diye yeniden bağırdı. "Tutukluyu getirdiler," diye karşılık verdi dışarıdan bir ses, Nikolay'ı. Porfiri Petroviç kapıya doğru atılarak, "Nikolay'ın ne işi var burada?" diye bağırdı. "Nikolay falan istemez. Defolun. Bu ne düzensizlik böyle." Yine aynı ses. "Ama o kendisi," diye başladıysa da devam edemedi. Dışarıda 2 saniye kadar süren müthiş bir itişip kakışma oldu. Sonra biri sanki bir başkasını zorla itip uzaklaştırdı. Derken Porfiri Petroviç'in odasına yüzü sapsarı bir adam daldı. Adamın görünüşü çok tuhaftı. İleri doğru bakıyor. Ama sanki kimseyi görmüyordu. Gözlerinde kararlılık pırıltısı vardı. Ama öte yandan yüzü, idam sehpasına götürülüyormuşçasına sapsarıydı. Bembeyaz dudakları hafifçe titriyordu. Genç, işçi kılıklı, orta boylu, zayıfça bir adamdı bu. Saçları daire biçiminde kesilmişti. Yüz çizgileri ince ve sertçeydi. İtekleyip elinden kurtulduğu adam da hemen onun ardı sıra odaya dalmış ve kendisini omzundan yakalamıştı. Bu bir jandarmaydı. Ama Nikolay kolunu hızla çekerek onun elinden bir kez daha kurtuldu. Kapıda meraklılar toplanmıştı. Bunlardan kimi kalabalığı yarıp içeri girmeye çalışıyordu. Bütün bunlar bir anda olup bitivermişti. Epey şaşırmışa benzeyen Porfiri Petroviç'in bu işe çok canı sıkılmıştı. "Defol," diye bağırdı adama. "Daha zamanı değil. Çağrılana kadar bekle. Niye erken getirmişler bunu?" Ama Nikolay birden diz çöktü. "Ne yapıyorsun?" diye bağırdı Porfiri şaşkınlık içinde. Nikolay tıkanırcasına, ama yine de gür bir sesle, "Suçluyum," dedi. "Günah işledim. Katilim ben." 10 saniye süren bir sessizlik oldu odada. Herkes sanki taş kesilmişti. Jandarma bile elini Nikolay'dan çekmiş ve gerisin geri kapıya doğru uzaklaşarak orada kımıltısız kalmıştı. Uğradığı bir anlık şaşkınlıktan sıyrılan Porfiri Petroviç, "Bu da nesi?" diye bağırdı. Nikolay bir saniyelik bir suskunluktan sonra, "Ben katilim," diye tekrarladı. "Nasıl? Sen kimi öldürdün ki?" Porfiri Petroviç şaşkına dönmüş gibiydi. Nikolay yine bir saniye kadar sustuktan sonra, "Alyona Ivanovna ile kardeşi Lizaveta Ivanovna'yı ben öldürdüm. Baltayla," dedi. "Gözlerim kararmıştı," diye ekledi ve sustu. Hep öyle diz çökmüş durumdaydı. Porfiri Petroviç birkaç saniyelik bir duraklamadan sonra birden atıldı. Kapıda biriken ve kendilerini henüz çağırmadığı tanıklara gitmeleri için eliyle işaret etti. Herkes bir anda gözden kayboldu. Kapı kapandı. Sonra köşede duran ve yabanıl bakışlarla Nikolay'ı süzen Raskolnikov'a baktı. Ona doğru bir adım attı. Ama birden durakladı. Gözleri bir Nikolay'a, bir Raskolnikov'a gidip geliyordu. Sonunda sanki çekiliyormuşçasına Nikolay'a doğru yürüdü. "Sana göz kararmalarını soran mı oldu ki? Koşup geldin," diye bağırdı. "Ben daha sana gözünün kararıp kararmadığını sormadım. Söyle bakalım, sen mi öldürdün?" "Evet. Katil benim. İtiraf ediyorum." Neyle öldürdün peki?" "Baltayla. Önceden bağlamıştım." Acele ediyor. Tek başına mı?" Nikolay soruyu anlamamıştı. "Tek başına mı öldürdün?" "Evet. Tek başıma. Mitka'nın hiçbir suçu yok."
Mitka'nın bu işle hiçbir ilgisi yok. Mitka'ya acele etme bakalım. Madem öyle, nasıl merdivenlerden nasıl öyle koşarak iniyordun? Kapıcılar ikinizi birden görmüşler. Nikolay önceden hazırlanmış gibi çabuk çabuk. Ben o zaman mahsus öyle yaptım, dedi. Mitka'yla birlikte koşuyormuş gibi yaptım. Porfiri öfkeyle, tahmin ettiğim gibi, diye bağırdı. Sonra kendi kendine konuşuyormuş gibi, kendi ağzı değil bu ağız, diye mırıldandı. Bu sırada birden gözü Raskolnikov'a ilişti. Nikolay'a kendisini öylesine kaptırmıştı ki, bir ara Raskolnikov'un varlığını unutmuştu. Utanarak Raskolnikov'a atıldı ve, Rodion Romanoviç, iki gözüm, dedi. Bağışlayın, böyle olmaz. Siz lütfen. Yani sizinle bir işimiz kalmadı burada artık. Doğrusu ben de. Neyse. Sürprizi görüyor musunuz? Lütfen. Raskolnikov'un koluna girip, kapıya doğru götürdü. Olup bitenlerden pek bir şey anlamayan, ama yine de yüreklenen Raskolnikov. Galiba bunu beklemiyordunuz, dedi. Evet. Ama, iki gözüm, siz de beklemiyordunuz. Bakın, eliniz nasıl da titriyor. Ha ha ha. Siz de titriyorsunuz. Porfiri Petroviç. Evet, titriyorum. Doğrusu hiç beklemiyordum. Kapının önünde duruyorlardı. Porfiri, Raskolnikov'un bir an önce gitmesi için sabırsızlanıyordu. Raskolnikov birden, şu küçük sürprizinizi göstermeyecek misiniz? Dedi. Dişleri takırdarken söylediği şeye bakın hele şunun. Ha ha ha. Çok şakacısınız. Neyse. Yine görüşürüz. Bana kalırsa, elveda. Porfiri Petroviç çarpık bir gülümsemeyle. Tanrı nasıl isterse öyle olur, dedi. Raskolnikov bürodan geçerken pek çok kişinin kendisine dikkatle baktığını fark etti. Bekleme odasındaki kalabalık arasında, o gece kendileriyle karakola gitmeyi önerdiği o evin iki kapıcısını da gördü. Durmuş bir şey bekliyorlardı. Tam merdivenlere çıktığı sırada, birden arkasından Porfiri Petroviç'in sesini duydu. Dönüp baktı. Porfiri soluk soluğa ardından koşmaktaydı. Son bir söz daha Rodion Romanoviç. Hiç kuşkusuz. Her şey Tanrı'nın istediği gibi olacak. Ama yine de usulen size bir şeyler sormam gerekecek. Bu nedenle yine görüşeceğiz. Porfiri gülümseyerek durdu. Sonra, evet, diye ekledi. Sanki bir şeyler daha söyleyecek gibiydi. Ama söyleyememişti. Önlenemez bir nezaket gösterisinde bulunacak kadar yüreklendiğini hisseden Raskolnikov, az öncesi için bağışlayın Porfiri Petroviç, dedi, sinirleniverdim işte. Porfiri Petroviç neşeyle, önemli değil, hiç önemli değil, dedi. Ben de doğrusu, kabul etmem gerekir ki, çok kötü bir huyum var. Evet, itiraf ederim. Yine görüşeceğiz. Allah kısmet ederse, hem de pek çok kez görüşeceğiz. Ve birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Porfiri Petroviç, Raskolnikov'un sözlerini yankı gibi tekrarladı. Ve birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Sonra gözlerini kısıp ciddi ciddi bakarak, şimdi bir doğum günü partisine mi gidiyorsunuz? Hayır. Bir cenaze törenine. Öyle ya. Cenaze töreniydi. Sağlığınıza dikkat edin. Artık merdivenleri inmeye başlayan Raskolnikov birden durdu. Dönüp, ben de sizin için bir dilekte bulunmak istiyorum. Ama bilmem ki ne dilesem, dedi. Çok gülünç bir işiniz var. Bu nedenle size işlerinizde başarılar dilerim. Porfiri Petroviç dönüp odasına gitmek üzereyken, birden kulaklarını dikti. Neden gülünçmüş işim? Neden olacak? Şu zavallı Mikolka'ya suçunu itiraf ettirene kadar kendi yöntemlerinizle kim bilir ne psikolojik işkenceler ettiniz. Nasıl canından bezdirdiniz adamcağızı.
Herhalde kendisine gece gündüz, "Sen katilsin, sen katilsin, tırnak işareti," diye tekrarlaya, sonunda katil olduğunu söyletmişsinizdir. Şimdi ise kendisi bunu itiraf etmiş bulunuyor. Bu kez de, "Sen katil değilsin. Yalan söylüyorsun. Kendi ağzınla konuşmuyorsun," diyerek canından bezdireceksiniz. Böyle bir işe gülünç denmez de ne denir? Ha ha ha. Demek demin Nikolay'a, "Kendi ağzı değil bu ağız," dediğimi fark ettiniz. Fark etmez olur muyum? Ha ha. Çok zekisiniz. Her şeyi fark ediyorsunuz. Çok kıvrak bir zekanız var. Her zaman en komik tellere dokunabiliyorsunuz. Ha ha. Söylediklerine göre, yazarlar içinde Gogol'ün çok güçlüymüş bu yanı. Evet. Gogol'ün. Evet. Gogol'ün. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Raskolnikov doğruca evine gitti. Öylesine bitkindi. Kafası öylesine karmakarışıktı ki, dinlenmek ve düşüncelerini toparlayabilmek için eve gelir gelmez kendini divana atıp, 15 dakika kadar öylece oturdu. Nikolay konusunu düşünmeye bile kalkışmadı. O konuda tümden şaşkındı. Nikolay'ın itirafında şu anda anlayamayacağı, açıklanamaz, şaşılası bir şeyler bulunduğunu hissediyordu. Ama öte yandan da bu itiraf gerçek bir olaydı. Bu olayın nasıl bir sonuç vereceğini kestirmek hiç zor değildi. Nikolay'ın yalan söylediği çabucak anlaşılacak ve yine onun peşine düşülecekti. Ama yine de bir süre için serbest kalabilecekti. Bu arada hemen bir şeyler yapması gerekti. Çünkü kaçınılmaz bir biçimde tehlikeyle karşı karşıyaydı. Yine de bu tehlikenin boyutları neydi acaba? Durum, yavaş yavaş açıklığa kavuşmaya başlamıştı. Porföri ile az önce aralarında geçen sahneyi taslak halinde ve genel çizgileriyle hatırlayınca, bir kez daha korkuyla titremekten kendini alamadı. Hiç kuşkusuz, Porföri'nin amaçladığı şeylerin tümünü bilmiyordu. Onun deminki hesaplarının ne olduğunu anlayabilmesi de olanaksızdı. Ama yine de oyununun bazı yönleri açığa çıkmıştı ve bu oyunda Porföri'nin nedenli korkunç bir ele sahip olduğunu kendisinden daha iyi hiç kimse anlayamazdı. Biraz daha beraber kalsalardı, kendini tümüyle ve gerçekten ele verebilirdi. Raskolnikov'un karakterindeki hastalıklı yanları çok iyi anlayan ve daha ilk ağızda durumu kavrayan Porfiri, epeyce kararlı ve kendinden emin davranıyordu. Raskolnikov'un da deminki görüşmede çokça gaf yaptığı tartışılmazdı. Ama iş daha delillere kadar gelmiş değildi. Her şey daha göreliydi. Yine de acaba onun şu anda anladığı gibi miydi her şey? Yanılıyor olamaz mıydı? Örneğin, bugünkü görüşmeden acaba Porfiri nasıl bir sonuç çıkarmıştı? Bugün için gerçekten de bir şey hazırlamış mıydı? Neydi bu hazırladığı şey? Gerçekten beklediği bir şey var mıydı? Şu beklenmedik Nikolay felaketi olmasaydı, bugün birbirlerinden acaba nasıl ayrılacaklardı? Porfiri, hemen elindeki bütün kartları açmıştı. Tehlikeyi göze almış ve açmıştı ve eğer, tabii Raskolnikov böyle sanıyordu, elinde başka bir şey daha olsaydı, onu da gösterirdi. Neydi acaba şu sürpriz? Yoksa alay mı ediyordu? Önemli mi, önemsiz mi bir şeydi? Suçlanmasını sağlayacak ciddi bir şey olabilir miydi? Yoksa dünkü adam mıydı bu? Hangi cehenneme gitmişti bu adam? Bugün nerelerdeydi? Porföri'nin elinde gerçekten de ciddi bir şey varsa, bu besbelli dünkü adamla bağlantılı bir şeydi. Başı yere eğik, dirseklerini dizlerine dayamış, yüzü avuçlarının içinde, divanda oturuyordu. Bütün vücudu hala sinirden titriyordu. Sonunda yerinden kalktı. Şapkasını aldı. Biraz düşündükten sonra kapıya doğru yürüdü.
İçinde bir ses. Hiç değilse bugün kendisini güven içinde hissedebileceğini söylüyordu. Birden yüreğinde sevince benzer bir şey hissetti. Hemen Katerina Ivanovna'ya gitmek istedi canı. Kuşkusuz cenaze törenine geç kalmıştı. Ama yas yemeğine yetişebilirdi. Sonya'yı görecekti orada. Durdu. Dudaklarında hastalıklı bir gülümsemeyle düşündü. Bugün, evet, hemen bugün, böyle olması gerek, diye mırıldandı. Tam kapıyı açmak üzereyken, kapı kendiliğinden açılmaya başladı. Raskolnikov irkilerek geri çekildi. Kapı ağır ağır ve sessizce açılıyordu. Birden dünkü adam, yerin dibinden çıkan adam belirdi kapıda. Adam eşikte durdu. Hiçbir şey söylemeden ona baktı. Sonra içeri doğru bir adım attı. Tıpkı dünkü gibiydi. Üzerindeki elbiseler de aynıydı. Yalnız yüzünde ve bakışlarında derin bir değişiklik vardı. Bakışları üzüntülüydü. Biraz durup derin derin iç geçirdi. Bir de avucunu yanağına dayayıp başını hafifçe bir yana doğru eğse. Tam bir köylü karısına benzeyecekti. Raskolnikov neredeyse bir ölüye dönmüştü. "Ne istiyorsunuz?" diye sordu. Adam susuyordu. Sonra birden onun önünde yerlere kadar eğildi. Sağ elindeki yüzük ta döşemeye değmişti. "Ne istiyorsunuz?" diye yeniden sordu Raskolnikov. Adam yavaşça, "Beni bağışlayın," dedi. "Niçin?" "Kötü düşüncelerim için." İkisi de durmuş birbirlerine bakıyorlardı. O gece siz belki de içkiyi biraz fazla kaçırmış olarak gelip de kapıcıları karakola çağırdığınızda. Ben de oradaydım. Kanları ne yaptıklarını sordunuz kendilerine. Oysa, onlar sizi sarhoş sandılar. Sözlerinize kulak asmadılar. Buna çok canım sıkıldı. Öylesine ki, o gece uyku bile uyuyamadım. Ertesi gün adresinizi hatırladım. Buraya gelip soruşturdular. Bir anda işin iç yüzünü anlamaya başlayan Raskolnikov adamın sözünü keserek, "Kim gelip soruşturdu?" diye sordu. "Ben yani. Sizi üzdüm. Siz o evden misiniz?" "Evet. Orada otururum. O sırada kapının orada ben de onlarla birlikteydim. Hatırlamıyor musunuz? Esnafız biz. Kürkçüyüz. Eve iş alırız." Raskolnikov birden 2 gün önce kapının orada geçen bütün sahneyi hatırladı. Gerçekten de o sırada kapıcılardan başka bir takım adamlar, hatta kadınlar da vardı kapının orada. Kendisini doğruca karakola götürmelerini öneren bir ses duyduğunu hatırladı. Sesin sahibini çıkaramıyordu. Şimdi bile görse çıkaramazdı. O sırada adama dönüp karşılık olarak bir şeyler söylediğini çok iyi hatırlıyordu. Hay Allah! Dünkü kabus nasıl sonuçlanmıştı? İşin en korkunç yanı da böylesine hiçten bir şey yüzünden az kalsın kendi kendini gerçekten mahvetmek üzere olduğunu düşünmesiydi. Demek ki, bu adam evi kiralamak istediğinden ve kanla ilgili sözlerinden başka bir şey söyleyemezdi. Demek ki, Porfiry'nin elinde bu sayıklamadan ve iki yanlı psikolojiden başka hiçbir ciddi delil yoktu. Demek ki, ortaya başka delil çıkmazsa, ki çıkmaması gerekirdi, çıkmaması, kendisine bir şey yapamayacaklardı. Tutuklasalar bile onu kesin olarak neyle suçlayabilirlerdi ki? Ve yine demek ki, Porfiri şu daire kiralama işini şimdi, az önce öğrenmişti ve şu ana kadar bundan hiç haberi yoktu. Aklına gelen bir düşünceyle müthiş heyecanlanarak, "Oraya geldiğimi bugün Porfiri'ye siz mi söylediniz?" dedi. "Hangi Porfiri'ye?" "Sorgu yargıcına." "Ben söyledim. O gün kapıcılar gitmeyince, ben gittim." "Bugün mü?" "Evet. Sizden 1 dakika önce gelmiştim. Ve her şeyi duydum. Size nasıl işkence ettiğini. Nerede? Nasıl? Ne zaman? Orada. Şu bölmenin arkasındaydım. Hep orada oturdum. Nasıl?
Demek sürpriz sizdiniz. Ama, insaf, bu nasıl olabilir? Kapıcılar sözümü dinlememişlerdi. Kendilerine niçin zamanında başvurmadıklarını sorabileceklerini ve bu nedenle kızabileceklerini ileri sürüyorlardı. Bu duruma çok canım sıkıldı. Uykularım kaçtı. Bunun üzerine sorup soruşturmaya başladım. Dün öğreneceklerimi öğrenince de bugün kalkıp gittim. İlk gidişimde kendisi yoktu. Bir saat sonra tekrar gittim. Bu sefer de yanına sokmadılar. Ancak üçüncü gidişimde içeri bıraktılar. Her şeyi olduğu gibi anlattım kendisine. Odanın içinde hoplayıp zıplamaya, göğsünü yumruklamaya başladı. Bir yandan da, ah sizi haydutlar. Bana ne yaptığınızı biliyor musunuz? Diyordu. Bütün bunları daha önce gelip söyleseydiniz jandarmalarla getirtirdim onu buraya. Sonra koşup birini çağırdı. Kendisiyle köşede bir şeyler konuştu. Arkasından yine benim yanıma geldi. Sorguya çekmeye sövüp saymaya başladı. Epeyce payladı beni. Kendisine ne biliyorsam anlattım. Dün size söylediğim sözlere karşı bana cevap vermeye cesaret edemediğinizi, beni tanımadığınızı, hepsini, bunun üzerine yeniden odada koşmaya, göğsünü yumruklamaya başladı. Hem kızıyor, hem konuşuyordu. Sizin geldiğinizi bildirdiklerinde, bana bölmenin ötesindeki odaya geçip beklememi, ne duyarsam duyayım hiç kımıldamamamı, beni belki de çağırabileceğini söyledi. Kendi eliyle bir iskemle getirip, üstüme kapıyı kilitledi. Nikolay geldikten ve siz çıkıp gittikten sonra, beni de odadan çıkardı. Seni yine çağıracağım ve sorguya çekeceğim, dedi. Nikolay'ı senin yanında mı sorguya çekti? Siz gittikten hemen sonra beni de gönderdi. Nikolay'ı ondan sonra sorguya çekmeye başladı. Adam birden durdu. Sonra yeniden yüzüğü döşemelere değecek kadar eğildi. Size iftirada bulunduğum ve kötülük ettiğim için beni bağışlayın. Raskolnikov, Tanrı bağışlasın, dedi. Adam yeniden, ama bu kez yere kadar değil, yarı beline kadar eğildi. Ağır ağır döndü ve çıkıp gitti. Raskolnikov, hepsi iki yanlı. Artık elindeki delillerin hepsi iki yanlı, diye tekrarladı ve kendini başka hiçbir zaman olmadığı kadar dinç hissederek odadan çıktı. Merdivenlerden inerken hınçla gülümseyerek, seninle daha hesaplaşırız, diye söylendi. Duyduğu hınç kendisineydi. Nasıl korktuğunu, tiksintisiyle ve utançla hatırlamıştı, Pyotr Petrovich. Duneçka ve Pulheriya Aleksandrovna ile aralarında geçen o uğursuz konuşmanın ertesi sabahı epeyce kendine gelmiş olarak uyandı. Daha dün kendisine neredeyse hayal gibi gelen, gerçekleşmesine rağmen hala imkansızmış gibi görünen olayı, hoşlansa da hoşlanmasa da olup bitmiş, geri dönülmesi elde olmayan bir gerçek olarak kabul etmek zorunda kaldı. Yaralı onurunun kara yılanı, bütün gece yüreğine zehrini akıtıp durmuştu. Yataktan kalkıp aynaya baktı. Bir gece içinde sarılığa uğramış olabileceğinden korkuyordu. Ancak bu bakımdan şimdilik içi rahat olabilirdi. Soylu, beyaz ve son zamanlarda hafif tombullaşmış yüzünü seyrettikten sonra, kendisine bir başka yerde, belki de daha iyi bir kız bulabileceğine kesin olarak inanarak rahatladı. Ama bu rahatlama çok kısa sürdü. Olup bitenleri hatırlayınca başını yana çevirip okkalı bir tükürük savurdu. Onun böyle tükürmesi, genç dostu ve oda arkadaşı Andrei Semyonoviç Lebezyatnikov'un yüzünde sessiz ama alaycı bir gülümseme uyandırdı. Bu gülümseme Pyotr Petrovich'in gözünden kaçmadı ve bunu hemen genç arkadaşının hesabına geçirdi. Son zamanlarda bu hesap epey kabarmıştı. Dün akşam olup bitenleri Andrei Semyonoviç'e anlatmaması gerektiğini düşününce, duyduğu hınç bir kat daha arttı.
Dün aşırı öfke ve taşkınlık içinde yaptığı ikinci yanlış olmuştu bu. Üstüne üstlük o sabah sanki inadınaymış gibi terslikler birbirini kovalamıştı. Yargıtay'da bile, üzerine onca düştüğü bir davada kendisini başarısızlık bekliyordu. Ama bu arada onu en çok sinirlendiren, yakında gerçekleşecek evliliği için kiraladığı ve kendi parasıyla onarımını yaptırdığı evin sahibi oldu. Esnaflıktan zenginleşme bir Alman olan ev sahibi Piotr Petrovich evini kendisine yeniden yapılmışçasına teslim etmesine rağmen, daha yeni imzalanmış olan kontrede bozmaya yanaşmıyor ve kontrede yazılı cayma tazminatının tümüyle ödenmesini istiyordu. Yine satın aldığı, ancak daha eve bile getirilmemiş olan mobilyalar için verdiği kaparonun da bir rublesini bile geri vermek istememişlerdi. Piotr Petrovich dişlerini gıcırdatarak, "Sırf mobilya aldığım için evlenecek değilim ya," diye söylendi. Hemen ardından da umutsuzluk içinde, "Gerçekten de her şey bitti mi?" diye düşündü. Geri dönülemez biçimde mi yok olup gitti her şey? Acaba bir denemeye daha girişilemez mi? Tırnak işareti. Dunechka düşüncesi içini hoş eden bir kıymık gibi battı yüreğine. Sadece istemekle Raskolnikov'u öldürmek mümkün olsaydı eğer, Piotr Petrovich bu isteği göstermekte bir an bile duraksamazdı. Üzgün Lebezyatnikov'la paylaştığı odaya dönerken, "Bir yanlışım da onlara para vermemek oldu," diye düşünüyordu. "Allah kahretsin. Niye böyle cimrileştim ben? Üstelik bu böyle bir hesap işi de değil. Onları güç durumda bırakarak, beni bir nimet gibi görmelerini sağlamak istemiştim. Onlarsa, şu işe bak, tüh. Oysa çeyizlerini hazırlamaları, ne bileyim ben, tuvalet takımları, akik taşları, kumaşlar, armağanlar ve şu noptan, İngiliz mağazasından başka bir takım ıvır zıvır almaları için kendilerine örneğin 1500 ruble verseydim, iş çok daha temiz ve sağlam olurdu. O zaman beni bu kadar kolay reddedemezlerdi. Bunlar öyle insanlardır ki, böyle bir ayrılık durumunda armağanları da, paraları da geri vermeyi kendilerine vazgeçilmez bir görev bilirler. Öte yandan da bunları geri vermek onlara zor gelecekti. Kıyamayacaklardı eşyacıklarına. Hem vicdanları da rahat olmayacaktı. Bugüne kadar böylesine cömert davranmış kibar bir adamı böyle birdenbire nasıl kovabiliriz, diye düşüneceklerdi. Yanlış iş yaptım. Yine dişlerini gıcırdatan Piotr Petrovich kendi kendine, tabii içinden, aptal, dedi. Bu sonuca varınca, çıktığından bir kat daha sinirli ve öfkeli olarak döndü eve. Katerina Ivanovna'nın odasında yapılan yas yemeği hazırlıkları biraz ilgisini çekti. Dün de bir şeyler duymuştu bu yas yemeğiyle ilgili olarak. Hatta yemeğe kendisinin de çağrıldığını hatırlıyordu. Ama içine düştüğü şu telaş yüzünden, başka hiçbir şeye dikkat edemez olmuştu. Katerina Ivanovna hala mezarlıkta olduğu için, hemen hazırlanmış durumda olan sofranın eksikleriyle uğraşmakta olan Bayan Lipevehzel'den bilgi almaya koştu. Kadından öğrendiğine göre, yaz sofrası çok görkemli olacaktı. Aralarında rahmetlinin tanımadıkları da bulunmasına rağmen, kiracıların hemen hepsi çağrılmıştı. Hatta bir zamanlar Katerina Ivanovna'yla kavga etmiş olmasına rağmen, Andrei Semyonovich Lebezyatnikov bile çağrılmıştı. Kendisine, Piotr Petrovich'e gelince, yalnızca bir çağrılı değil, bütün kiracılar ve konuklar arasında en önemli konuk olarak sabırsızlıkla bekleniyordu. Amalia Ivanovna'nın kendisi de Katerina Ivanovna'yla aralarındaki bütün o eski tatsızlıklara rağmen, büyük bir saygıyla çağrılmıştı. Şu anda, hem de neredeyse zevk duyarak sofra için koşturması
Ev sahipliği yapması bundandı. Sonra pek de şıktı. Gerçi yas elbisesiydi üzerindeki. Ama yepyeni ve ipekli bir elbiseydi bu ve Bayan Lippevechsel elbisesiyle pek övünüyordu. Öğrendikleri, Pyotr Petrovich'in kafasında bazı düşünceler uyandırmıştı. Odasına, daha doğrusu Andrei Semyonovich Lebezyatnikov'un odasına giderken epey dalgındı. Pyotr Petrovich çağrılılar arasında Raskolnikov'un da bulunduğunu öğrenmişti. Andrei Semyonovich bu sabah nedense odasından hiç çıkmamıştı. Pyotr Petrovich'in onunla tuhaf, ama oldukça da doğal bir ilişkisi vardı. Odasına yerleştiği günden beri Lebezyatnikov'a karşı nefret ve küçümseme duyuyor. Ama aynı zamanda ondan çekiniyordu. Petersburg'a gelir gelmez onun odasına yerleşmesinin başlıca nedeni cimriliği olmakla birlikte. Bu tek neden değildi. Başka nedenler de vardı. Bir kez Pyotr Petrovich, Andrei Semyonovich'in vasisiydi ve onun adını daha kendisi taşrada bulunduğu sıralarda duymuştu. Kulağına çalındığına göre, Lebezyatnikov aşırı ilerici gençlerden biriydi ve hatta çok ilginç ve akla hayale gelmez bir takım derneklerde oldukça önemli rolleri vardı. Bu durum Pyotr Petrovich'i fazlasıyla şaşırtmıştı. Her şeyi bilen, herkesi aşağılayan, herkesin foyasını açığa çıkaran ve herkesi suçlayıp kınayan bu güçlü dernekler, Pyotr Petrovich'te ne zamandır kendisinin de anlamadığı özel, belirsiz bir korku uyandırmaktaydı. Kuşkusuz onun, hele de taşrada yaşıyor olduğu düşünülecek olursa, bu konularda doğruya yakın bir bilgisi yoktu. Petersburg'da bir takım nihilistlerin, ilericilerin, herkesin foyasını açığa çıkaran bir takım adamların bulunduğu, herkes gibi onun da duyduğu bir şeydi. Ama o da pek çokları gibi bu derneklerin adlarının anlamlarını abartıyor. Saçmalığa varacak kadar çarpıtıyordu. Birkaç yıldan beri foyasının açığa çıkarılmasından, suçlanmaktan çok korkar olmuştu. Hele işlerini Petersburg'a taşımayı tasarladığı şu sıralarda, gittikçe büyüyen sürekli bir tedirginlik halini almıştı bu korku. Küçük çocuklar bazen nasıl korkutulurlarsa, o da bu konuda öyle korkutulmuştu. Birkaç yıl önce taşrada meslek hayatını daha yeni yoluna koymaya başladığı sıralarda, kendilerinden yardım ve koruma gördüğü, taşranın önemli bazı kişileriyle ilgili iki yolsuzluk olayının açığa çıkarılmasına tanık olmuştu. Bunlardan ilk olay, yolsuzluğu açığa çıkarılan kişi hesabına büyük bir rezaletle sona ermişti. İkincisi ise az kalsın bundan da kötü bir şekilde sona erecekti. İşte bunun içindir ki Pyotr Petrovich, Petersburg'a gelir gelmez hemen bu işlerin aslını öğrenmeyi ve eğer gerekirse, ne olur ne olmaz, acele ederek de olsa, genç kuşaklarımıza yakınlık göstermeyi uygun bulmuştu. Bu konuda Andrei Semyonovich'e güveniyordu. Örneğin Raskolnikov'un ziyaretine gittiğinde, başkalarından duyma belli bazı cümleleri yuvarlayıp söylemeyi öğrenmiş bulunuyordu. Kuşkusuz, çok kısa bir süre sonra Andrei Semyonovich'i son derece bayağı, sıradan bir insan olarak görmeye başladı. Ama bu durum Pyotr Petrovich'in ne inancını değiştirdi, ne de kendisini tedirgin eden konulardaki korkularının geçmesine, yüreklenmesine neden oldu. Hatta bütün ilericilerin ahmak olduklarına bile inansa, tedirginliği yine geçmezdi. Aslında Andrei Semyonovich'in durmadan kafa ütülediği bütün bu öğretiler, düşünce sistemleri onun hiç umurunda değildi. Onun kendince bir amacı, olabildiği kadar çabuk öğrenmek istediği bazı şeyler vardı. Örneğin burada neler olup bitiyordu? Bu adamların güçleri var mıydı? Yok muydu? Kendisi yönünden korkulacak bir şey var mıydı? Herhangi bir işe giriştiğinde kendisinin de foyasını açığa çıkarırlar mıydı?
Eğer çıkarırlarsa, özellikle hangi noktadan hareket ederler? Ne şekilde yaparlardı bu işi? Öte yandan bu adamlar eğer gerçekten güçlüyseler, acaba herhangi bir şekilde onlardanmış gibi görünmek ve kendilerini aldatmak mümkün değil miydi? Böyle bir girişimde bulunmalı mı? Yoksa hiç ilişmemeli miydi? Örneğin, onların aracılığıyla meslek hayatı yönünden tırmanışa uygun iyi bir yer kapabilir miydi? Kısacası, cevapsız yüzlerce soru vardı önünde. Pyotr Petrovich'in oda arkadaşı Andrei Semyonovich, hastalıklı denilecek kadar cılız, kısa boylu bir adamdı. Bir yerlerde memur olarak çalışıyordu. Saçları beyaza yakın açık sarı. Dudağının kenarına kadar uzanan favorileri kalın ve gürdü. Andrei Semyonovich favorileriyle çok övünürdü. Gözleri hemen hep ağrırdı. Yumuşak yürekli bir insan olmasına karşılık, sözlerinde kendine aşırı güven, hatta bazen aşırı küstahlık sezilirdi ve bu durum onun dış görünüşüyle bir çelişki yaratırdı. İçki içmediği, kirasını da düzgün ödediği için Amalya Ivanovna'nın hatırlı kiracılarından sayılırdı. Bütün bu niteliklerine rağmen, Andrei Semyonovich gerçekten de aptal bir adamdı. Onu ilericilere ve genç kuşaklarımıza yönelten şey tutkuları olmuştu. Yürürlükteki en yeni düşüncelere, onları bayağılaştırmak için, hemen ve ne olursa olsun burnunu sokan, bazen son derece içtenlikle çalışıp çabalamalarına karşın, el attıkları her şeyi gülünç bir hale getiren, her alanda bilgisi yetersiz budalalar sürüsünden, bin bir çeşit prematüre yaratıktan biriydi. Lebezyatnikov da çok iyi yürekli bir insan olmasına karşılık, kendi hesabına, eski vasisi ve oda arkadaşı Pyotr Petrovich'i katlanılmaz bulmaya başlamıştı. Bu iki taraf için de sanki birdenbire ve karşılıklı olmuştu. Ne kadar saf olursa olsun, Andrei Semyonovich yine de Pyotr Petrovich'in kendisini aldattığını, için küçümsediğini ve hiç de göründüğü gibi bir adam olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Ona Fourier'in sisteminden ve Darwin kuramından söz edecek olmuş. Ama Pyotr Petrovich, özellikle de şu son sıralar onu alayla dinlemeye, hele şu son birkaç gündür ise resmen azarlamaya başlamıştı. Aslında durum şuydu. Pyotr Petrovich, Lebezyatnikov'un budalanın teki olmakla kalmadığını, ama belki de palavracının da biri olduğunu ve bağlı olduğu dernekte önemli bir yeri olmadığını, ancak üçüncü ağız olabilecek kişilerle ilişkisi bulunduğunu sezgileriyle de olsa anlamaya başlamıştı. Üstüne üstlük, Lebezyatnikov görevi olan propaganda işini bile doğru dürüst yapamıyor. Konuşurken sık sık şaşırıyordu. Bu adam mı birinin foyasını açığa çıkarabilecekti? Bu arada yeri gelmişken belirtelim. Pyotr Petrovich şu son 1-2 haftadır, özellikle de ilk günleri, Andrei Semyonovich'in birbirinden tuhaf övgülerini seve seve kabul ediyor. Yani bu övgülere hiç itiraz etmiyordu. Örneğin Andrei Semyonovich, çok yakında Meşçanskaya Caddesi'nde kurulacak yeni bir komüne Pyotr Petrovich'in de yardıma hazır olduğunu ya da örneğin, evliliklerinin daha ilk ayında Duneçka eğer kendine bir sevgili edinmek isterse, Pyotr Petrovich'in buna hiç karşı çıkmayacağını ya da doğacak çocuklarını vaftiz ettirmeyeceğini ve hep bu türden daha pek çok şeyi, sanki daha önce Pyotr Petrovich'in kendisi söylememiş gibi, ona yükleyerek ileri sürdüğü zaman, Pyotr Petrovich hiç ses çıkarmıyor. Bu tür övgülerle de olsa övülmesine izin veriyordu. Öylesine hoşlanıyordu övülmekten Pyotr Petrovich. Hangi nedenle olduğu bilinmez. Bu sabah %5 faizli tahvillerinden birkaç tanesini satan Pyotr Petrovich, masasının başına geçmiş, önünde yığılı duran banknot listelerini sayıyordu.
Hemen her zaman parasız olan Andrei Semyonoviç ise odada dolaşıyor ve paralara karşı kayıtsızmış. Hatta onlara küçümseyerek bakıyormuş gibi görünmeye çalışıyordu. Andrei Semyonoviç'in bu paraları gerçekten kayıtsızlıkla seyrettiğine Pyotr Petroviç dünyada inanmazdı. Andrei Semyonoviç'e gelince, o da üzüntü içinde. Pyotr Petroviç'in gerçekten de bu şekilde düşünmeye yatkın bir insan olduğunu, hatta masanın üzerinde yığılı duran paralarla ona hiçliğini ve aralarında sözüm ona var olan farkı hatırlatarak onunla alay etmekten, onu kışkırtmaktan zevk duyacağını düşünüyordu. Andrei Semyonoviç ona yeni bir komünün kurulması gibi en sevdiği konuyu açtığı halde, Pyotr Petroviç'i bu kez hemen hiç görmediği kadar sinirli ve dikkatsiz buldu. Abaküs üzerinde bilyelerin çıkardığı seslerin kesildiği aralarda Pyotr Petroviç'in birkaç kelimeyle dile getirdiği kısa itirazları ve düşünceleri, kasıtlı ve açıktan açığa kaba alayla doluydu. Ama insanlıktan nasipsiz olmayan Andrei Semyonoviç, onun bu ruh halini dün Dunechka ile ayrılmalarına yüklüyor ve bir an önce bu konuyu görüşmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Bu konuda söylemek istediği bazı ilerici ve propagandacı görüşleri vardı ve bunlar sayın dostunu avutabileceği gibi, kuşkusuz, bundan sonraki gelişmesine de yardımcı olabilirdi. Pyotr Petroviç, Andrei Semyonoviç'in sözünü en ilginç yerinde keserek, "Şu dul kadın bir yas yemeği veriyor galiba," diye sordu. "Sanki bilmiyorsunuz. Daha dün böylesi törelerimiz üzerine düşüncelerimi açıklamıştım ya size. Hem duyduğuma göre siz de çağrılıymışsınız bu yemeğe. Dün de kendisiyle konuşmuşsunuz. Bu dilenci kılıklı budala kadının, öteki budaladan, Raskolnikov'dan aldığı paraların hepsini yaz sofrasına harcayacağı hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Demin geçerken gördüm de şaştım kaldım. O ne hazırlıklar öyle. Şişe şişe şarap. Yığın çağrılı. Ne olup bitiyor? Şeytan bilir." Pyotr Petroviç konuşmayı bu konuda derinleştirmek istercesine sorular sorarak sürdürdü sözlerini. "Ne? Benim demir çağrılı olduğumu söylediniz." Birden abaküsten başını kaldırarak sormuştu bu soruyu. "Ne zaman çağırmışlar? Hiç hatırlamıyorum. Gitmem ben. Ne işim var orada? Dün geçerken." Şöyle ayaküstü, yoksul bir memur dulu olarak, bir sefere mahsus olmak üzere, kocasının bir yıllık maaşı tutarında bir yardım alabileceğini söylemiştim. "Sakın beni bunun için çağırıyor olmasın." "Ha ha ha, ben de gitmemek niyetindeyim," dedi Lebezyatnikov. "Daha neler? Yok bir de gidecektiniz. Kadına attığınız o kötekten sonra. Olacak şey mi bu? Ha ha ha." Lebezyatnikov birden telaşlandı. Kıpkırmızı kesildi. "Kim kötek atmış? Ben mi?" "Evet. Siz. Katerina Ivanovna'ya. Bir ay önce olmuş. Ben daha dün duydum. Sizi gidi ilericiler sizi. Demek kadın sorununu böyle çözüyorsunuz." Ha ha ha. Bu sözlerden sonra kendini biraz yatışmış duyan Pyotr Petroviç yeniden abaküsün bilyelerini şıkırdatmaya başladı. "Bütün bunlar saçma bir iftiradan başka bir şey değil," diye parladı Lebezyatnikov. Bu konunun hatırlatılmasından her zaman çekinirdi. Ve olay hiç de dediğiniz gibi olmadı. Bambaşka bir şey bu. Yanlış anlatmışlar size. Dedikodu etmişler. Ben o zaman yalnızca kendimi korudum. İlk o atıldı üzerime. Tırnaklarıyla. Bütün favorilerim yoldu. Sanırım, kendini savunmak, her insana tanınmış bir haktır. Kaldı ki, ben hiç kimsenin bana karşı kuvvet kullanmasına izin vermem. Bu bir ilkedir benim için. Çünkü bir bakıma despotizmdir bu. Ne yapacaktım yani? Karşısında put gibi dikilip duracak mıydım? Şöylece bir ittim kendisini.
O kadar. Lujin, hınçlı ve alaycı gülüşünü sürdürüyordu. Ha ha ha. Bugün öfkeli ve canınız sıkkın olduğu için takılıyorsunuz bana böyle. Bu saçma olayın kadın sorunuyla ne ilgisi var? Hiç de sizin anladığınız gibi değil durum. Ben şöyle düşünüyordum. Madem ki kadın her bakımdan erkeğe eşittir. Hatta güç bakımından da, ki bunu doğruluyorlar. Öyleyse burada da eşitlik olmalıdır. Aslında daha sonra yine düşündüm konu üzerinde. Temelden böyle bir sorunun olmaması gerek. Çünkü kavga diye bir şeyin olmaması gerek. Yarının toplumu için zaten düşünülemez bir şeydir kavga. Bu böyle olduğuna göre kavgada eşitlik aramak da kendiliğinden saçma bir şey olup çıkıyor. 46. O kadar da aptal değilim artık. Evet. Gerçi şimdi kavga var. Yani ileride olmayacak. Ama şimdilik var. Tüh. Allah kahretsin. İyice şaşırdım. Sizinle de doğru dürüst konuşulmuyor ki. Şaşırtıyorsunuz insanı. Benim yas yemeğine gitmemem bu tatsız olaydan dolayı değil. Ben yalnızca ilkesel olarak yas yemeğini iğrenç bir batıl inanç olarak gördüğüm için gitmiyorum. O kadar. Yine de gidebilirim oraya. Ama yalnızca alay etmek için. Ne yazık ki. Papazlar olmayacak. Hele onlar olsa. Ne yapar eder giderdim. Yani birinin yemeğini yiyecek. Sonra da içine tüküreceksiniz. İyi ama bu sizi yemeğe çağıran insanların yüzüne tükürmekle aynı şey değil mi? Tükürmek değil. Protesto etmektir burada söz konusu olan. Yani yararlı bir amaç var. Dolaylı yoldan ilerleme ve propagandaya katkıda bulunmuş oluyorum. Herkes katkıda bulunmalı ilerleme ve propagandaya ve bu iş ne kadar sert yapılırsa o kadar iyi olur. Ben bir düşünceyi, yani tohumu ekerim. Bu tohumdan bir gerçek filizlenir. Niçin gücendirdim ben onları? Önce gücenirler. Ama sonra benim bu davranışımın kendilerine yarar getirdiğini anlarlar. Şu, Terebieva'yı, şimdi komün üyesidir. Evinden ayrıldıktan sonra anne babasına yazdığı bir mektuptan dolayı suçlamışlardı. Terebieva evinden kaçtıktan sonra, kendisini tümüyle topluma vermiş ve evine yazdığı bir mektupta batıl inançlar arasında yaşamak istemediğini, serbest bir evlilik yapacağını bildirmişti. Kıza, mektubunun çok sert ve kaba olduğunu, ailesine acıyıp daha yumuşak yazmasının hiç de olanaksız olmadığını söyleyerek kendisini kınamışlardı. Bence bu yaptıkları saçmalıktan başka bir şey değil. Yumuşaklığın ne gereği var? Tam tersine sert protestolarda bulunmak gerek. Ya da varıntı alalım ele. 7 yıllık kocasını ve 2 çocuğunu bıraktığı gibi çekip gitti. Kocasına yazdığı mektupta şöyle diyordu. Sizinle mutlu olamayacağımı anlıyorum. Komünler şeklinde örgütlenmiş yeni bir toplumsal düzen bulunduğunu, benden gizlediğiniz ve böylece beni aldattığınız için sizi hiç bağışlamayacağım. Bütün bunları, kendimi teslim ettiğim ve birlikte bir komün kuracağımız yüce gönüllü bir erkekten öğrenmiş bulunuyorum. Sizi aldatmayı namussuzluk saydığım için böyle apaçık konuşuyorum. Siz de nasıl isterseniz öyle yapın. Beni yolumdan geri çevirebileceğinizi ummayın. Bu iş için çok geç kalmış bulunuyorsunuz. Mutluluklar dilerim. Bu tür mektuplar nasıl yazılıyormuş? Görün. Bu Terebieva. Hani şu sizin 3. kez serbest evlilik yaptığını söylediğiniz kadın değil mi? Doğru konuşmak gerekirse bu daha onun 2. evliliğidir. Ama isterse 4. ya da ne bileyim, 15. evliliği olsun. Önemli olan bütün bunların saçma olması. Annemle babamın ölümlerine herhangi bir zamanda üzüldüğüm olmuşsa, bu herhalde ilk kez ve şu andadır. Kaç kez? Sağ olsalardı eğer, suratlarına protestoyu nasıl yapıştırırdım?
diye düşündüğüm olmuştur. Onlara öyle bir ilişki kesme gösterisi yapar. Kendilerini öyle bir şaşırtırdım ki. Ama, ah, ne yazık ki, kimsem yok. Böylesi numaralar çekip şaşırtmak için mi? Ha ha ha. Neyse, bildiğiniz gibi davranın. Yalnız, söyleyebilir misiniz bana lütfen? Şu, ölen adamın kızını, şu çelimsiz kızı tanıyor musunuz? Onun için söylenenlerin aslı var mı? Ne olmuş o kıza? Bence, yani benim kişisel inancıma göre, bu bir kadın için en normal durumdur. Neden olmasın? Yani distinguence. 47. Bugünkü toplumda bu, hiç kuşkusuz pek normal değil. Çünkü zorunlu olarak yapılıyor. Ama yarının toplumunda bu son derece normal sayılacak. Çünkü özgürce yapılacak. Ama bu kız bugün de haklıdır. Bir yandan yoksulluk içinde bulunuyordu. Öte yandan da dilediği gibi kullanabileceği bir sermayesi vardı. Yarının toplumunda böylesi sermayelere gerek kalmayacağı kuşkusuzdur. Onların yaptıkları işin bambaşka bir anlamı olacak ve bu iş akılcı bir biçimde düzenlenip sıkı koşullara bağlanacaktır. Sonya Semyonovna'nın kendisine gelince, şu anda ben onun yaptığı işi, toplumsal yapıya karşı yöneltilmiş enerjik, örnek bir protesto olarak görüyor. Kendisine bu nedenle saygı duyuyorum. Hatta ona bakarak sevinç duyuyorum. Ama bana onun ayağını kaydıranın siz olduğunuzu, bu evde kalmakta olduğu odadan sizin yüzünüzden ayrıldığını söylediler. Lebezyatnikov büyük bir öfkeyle, bu da bir başka iftira, diye bağırdı. Hiç de dediğiniz gibi olmadı o iş. Ne olup bittiğini anlamadığı için hep Katerina Ivanovna uydurdu o saçmalıkları. Ben hiçbir zaman Sonya Semyonovna'nın aklını çelmeye çalışmadım. Ben yalnızca onda bir protesto duygusu uyandırmaya çalışarak, hiçbir art niyetim olmaksızın onu geliştirmeye çaba gösterdim. Bana gerekli olan yalnızca protestoydu. Sonya Semyonovna kendiliğinden artık burada kalamayacağı sonucuna vardı. Onu da komüne almak istediniz herhalde. Alaylarınız hiç de başarılı değil. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Komünde böylesi roller yoktur. Kaldı ki, komünler bu tür rollere yer kalmaması için kurulmaktadır. Komünde bu rol şimdiki özünü tümüyle değiştirecektir. Burada aptalca sayılan bir şey, komünde akıllıca davranış olarak görülecek. Burada, şimdiki koşullar altında doğal olmayan bir şey, orada tümüyle doğal sayılacaktır. Her şey insanın içinde yaşadığı ortama, koşullara bağlıdır. Her şeyi belirleyen ortamdır. İnsansa bir hiçtir. Benim şu anda Sonya Semyonovna ile aram iyidir ve bu durum, onun beni hiçbir zaman kendini inciten bir adam, bir düşman saymadığının bir kanıtıdır. Evet, ben şimdi onun komüne girmesini sağlamaya çalışıyorum. Ama bambaşka temeller üzerinde kurulmuş bir komüne. Alay edecek ne var bunda? Biz kendimize eskilerinden çok başka, geniş temeller üzerinde, özel bir komün kurmak istiyoruz. Biz inançlarımızda daha da ileri gitmiş bulunuyoruz. Daha çok inkar ediyoruz. Eğer Dobrolyubov mezarından kalksaydı, onunla tartışırdım. Belinski'ye de yapacağımı bilirdim. Ben şimdilik Sonya Semyonovna'yı geliştirmeye devam ediyorum. Son derece güzel, eşsiz bir insan Sonya Semyonovna. Bu güzel, eşsiz insandan yararlanıyor musunuz bari? Ha ha ha. Hayır. Hayır. Ah. Hayır. Tam tersine. Ne? Tam tersine mi? Ha ha ha. Amma laf ha. İnanın böyle bu. Hem dediğiniz gibi bir şey olsa ne diye gizleyeyim sizden. Tersine. Bu durum benim de tuhafıma gidiyor. Benimleyken aşırı ürkek ve utangaç oluyor Sonya Semyonovna. Tabii siz de onu geliştiriyorsunuz. Ha ha ha.
Bütün bu utangaçlıkların saçma bir şey olduğunu kanıtlıyorsunuz ona. Hiç değil. Hiç değil. Nasıl da kaba ve nasıl da bağışlayın ama. Aptalca bir anlamda anlıyorsunuz geliştirmek sözünü. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ve ne kadar uzaksınız böyle şeyleri anlamaktan. Biz kadın özgürlüğünü gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sizinse aklınızda hep aynı şey var. Genel olarak namus ve kadınca utangaçlık konusunu bir yana bırakalım. Ama bana karşı namuslu olmasını ben tümüyle uygun buluyorum. Çünkü bu onun aklına, onun iradesine bağlı olan bir şeydir. Eğer bana gelip de, benim olmanı istiyorum, deseydi, hiç kuşkusuz bundan çok mutlu olurdum. Çünkü kendisini çok beğeniyorum ve hiç değilse şu anda, herhalde hiç kimse ona benim kadar ince davranmamış. Layık olduğu saygıyı göstermemiştir. Ben yalnızca bekliyor ve umut ediyorum. O kadar. Siz en iyisi ona bir şeyler armağan edin. Bunu hiç düşünmediğinize bahse girerim. Size hiçbir şey anlamadığınızı söylemiştim. Kuşkusuz onun durumu böyle. Ama burada söz konusu olan bambaşka bir şey. Siz yanlış değerlendirdiğiniz, aşağılama nedeni olarak gördüğünüz bir olaya dayanarak, bu kıza insanca bakmayı reddediyorsunuz. Onun nasıl bir insan olduğunu bilmiyorsunuz. Yalnız son günlerde okumayı bırakmasına, benden artık kitap almamasına canım sıkılıyor. Oysa eskiden gelir kitap isterdi. Bütün enerjisine ve protestoda bulunma kararlılığına rağmen, ki bu kararlılığı bir kez göstermişti. Bazı kör inançlardan ve aptalca şeylerden kurtulabilmesi için gerekli bağımsızlık, başına buyrukluk, ret, inkar hala yeterince yok onda ve bu üzücü bir şey. Buna karşın bazı sorunları çok iyi anlıyor. Örneğin şu el öpme sorununu. Yani kadının elini öpmekle erkeğin eşitsiz bir davranışta bulunduğu ve bu davranışıyla da kadını aşağılamış olduğu sorununu çok iyi anlıyor. 48. Bu konuyu biz arkadaşlarla aramızda tartışmıştık ve ben hemen kendisine iletmiştim. Fransa'da işçi sendikaları konusunda anlattıklarımı da dikkatle dinlemişti. Şimdi de kendisine geleceğin toplumunda odalara serbestçe girilebileceğini anlatıyorum. Bu da neymiş? Şu son sıralar tartıştığımız bir sorun bu. Bir komün üyesi, kadın ya da erkek bir başka komün üyesinin odasına istediği zaman girebilir mi? Giremez mi? Buna hakkı var mıdır? Yok mudur? Her komün üyesinin bu hakka sahip olduğuna karar verdik. İyi ama, o sırada içeride bulunan kadın ya da erkek, zorunlu gereksinimlerini gidermekle meşgulseler ne olacak? Ha ha ha. Andrei Semyonoviç bayağı öfkelenmişti. Tiksinircesine, aklınız fikriniz o işte, diye bağırdı. Siz şu lanet olası gereksinmelerden başka bir şey düşünmez misiniz? Size sistemi açıklarken şu lanet gereksinimlerden söz etmekle, zamanından önce söz etmekle ne büyük aptallık etmişim. Allah kahretsin. Bu, sizin gibiler için hep bir engeldir. İşin en kötü yanı da daha sorunun ne olduğunu anlamadan alaya başlamanız. Sanki doğal bir hakkınız bu sizin. Sanki bir şeylerle övünüyorsunuz. Tuh! Acemilere, sorunun özünü bilmeyenlere, bu konuların ancak en sonra, iyice gelişip yetiştikleri ve sisteme inandıkları zaman anlatılabileceğini kaç kez söylemişimdir. Hem söyler misiniz lütfen? Çirkef çukurunda bile utanılacak, aşağılanacak ne görüyorsunuz siz? Ben bu çirkef çukurlarının hangisini isterseniz temizlemeye hazırım. Burada en ufak bir özveri bile söz konusu değildir. Burada yalnızca basit bir iştir söz konusu olan. Bütün başka işlerden farksız. Toplum için hayırlı, yararlı bir iş ve yararlı olduğu için de bir Rafael ya da Pushkin'in yaptıklarından daha yüce bir iş.
49. Ve daha soylu bir iş. Ha ha ha. Ne demek? Daha soylu. İnsan etkinliklerini belirtme anlamında ben bu deyimleri anlamıyorum. Daha soylu. Daha gönlü yüce. Bütün bunlar saçma, anlamsız ve benim reddettiğim batıl inançları yansıtan eski kavramlar. İnsanlığa yararlı olan her şey soyludur. Benim anladığım bir tek kavram yar. Yararlı. Gülün istediğiniz kadar. Ama bu böyle. Piotr Petrovich kahkahalarla gülüyordu. Paralarını saymayı bitirmiş ve kaldırıp gizlemişti. Ancak nedense bir bölümünü masada bırakmıştı. Bu, çirkef çukuru sorunu. Bütün bayağılığına karşın, Piotr Petrovich'le genç dostu arasında pek çok kez anlaşmazlığa ve bozuşmaya neden olmuştu. Ancak işin saçma yanı, Andrei Semyonovich gerçekten kızıyor. Lujin ise içini döküyordu. Şu anda ise, istediği tek şey Lebezyatnikov'u kızdırmaktı. Bütün bağımsızlığına, bütün protestoculuğuna rağmen, Piotr Petrovich'e itiraz etmeye pek cesaret edemeyen ve eskiden kalma bir alışkanlıkla ona hala saygı besleyen Lebezyatnikov sonunda dayanamadı ve bugünkü bu hınç ve öfkeniz herhalde dün uğradığınız başarısızlıktan kaynaklanıyor, diye söylendi. Piotr Petrovich'in canı sıkılmıştı. Yüksek perdeden bir tavırla, siz en iyisi bana şunu söyleyin, dedi. Kendisini buraya yapabilir misiniz? Ya da daha doğrusu şöyle. Şu yosma ile kendisini bir dakika için buraya, bu odaya çağıracak kadar yakınlığınız var mı? Herhalde mezarlıktan döndüler. Merdivenlerden ayak sesleri geldi demin. Onu, şu yosmayı görmem gerek. Lebezyatnikov şaşırmıştı. Ne yapacaksınız onu? Öyle. Görmem gerek. Bugün yarın buradan ayrılıyorum. Kendisine bildirmem gereken bir şey var. Konuşmamız sırasında siz de lütfen burada bulunun. Yoksa kim bilir neler düşünürsünüz. Hiçbir şey düşünmem. Öylesine sormuştum. Madem bir işimiz var, onu buraya çağırmaktan kolay bir şey yok. Hemen gidiyorum. Merak etmeyin. Sizi hiç rahatsız etmem. Gerçekten de 5 dakika kadar sonra Lebezyatnikov Sonya'yla birlikte döndü. Sonya büyük bir şaşkınlık içindeydi ve her zaman olduğu gibi ürkekti. Böylesi durumlarda hep ürker. Yeni yüzlerden, yeni tanışmalardan çok korkardı. Çocukluğunda da böyleydi bu. Şimdi ise daha da çok korkuyordu. Piotr Petrovich onu, nazik ve sevecen, ama biraz da kendi gibi ciddi, ağırbaşlı bir insanın, Sonya gibi genç ve bazı bakımlardan enteresan bir yaratığa karşı göstermesini uygun saydığı neşeli bir senlibenlilik havasıyla karşıladı. Hemen kızcağızı yüreklendirmeye girişerek kendisine masada karşısında yer gösterdi. Sonya oturdu. Çevresine, Lebezyatnikov'a, masanın üstünde duran paralara göz gezdirdi. Sonra dönüp birden Piotr Petrovich'e baktı ve sanki çivilemiş gibi bir daha da gözlerini ondan ayırmadı. Lebezyatnikov kapıya doğru yürümüştü. Piotr Petrovich yerinden kalkıp onun yanına gitti. Bu arada Sonya'ya onun masada kalmasını işaret etmişti. Lebezyatnikov'u kapıda durdurarak, fısıltıyla, şu, Raskolnikov orada mı? Gelmiş mi? Diye sordu. Raskolnikov mu? Orada. Ne olacak? Evet. Orada. Az önce girdi. Gördüm. Ne olmuş Raskolnikov'a? Öyleyse burada bizimle kalmanızı ve beni şu kızla yalnız bırakmamanızı rica